Sadık kaçma istekli toruncular bugün 7 şehri daha ele geçirdiler. Selamlar dostlarım ve canlarım. Eminim bugünlerde hepiniz biraz da canı sıkkın, biraz da mutsuz ve biraz da Rick and Morty izlemek için yanıp tutuşuyorsunuz benim gibi. Ama ve lakin hiç düşündünüz mü, hayatınız boyunca yaşadığınız yaşam aslında bir simülasyonsa ve bir simülasyon içerisinde yaşıyorsanız ve simülasyon içerisindeki insanların da birer NPC olduğunu, tekrar ve tekrar aynı sorunlarla karşılaştığınızı ve kocaman bir döngünün içine hapsolduğunuzu düşünüyorsanız da dostlarım, emin olun yalnız değilsiniz. Çünkü Rick and Morty'nin 6. sezon 2. bölümü tam olarak biraz da bunu anlatıyor. İlk olarak bahsetmem gerekirse Rick and Morty evreninde Roy isminde bir oyun var. Bu oyunu ilk olarak dostlarımız Rick ve Morty oyun salonunda gezerken Rick Morty'ye bunu denemesi gerektiğini ve Morty'nin kafasına bir alet taktıktan sonra Morty'nin başka bir düzleme girip orada Roy isminde birinin hayatına can verip Roy'un hayatını yaşadıktan sonra da en sonunda Roy'un ölmesiyle birlikte aslında bunun bir oyun olduğunu ve orada yaşanılan her şeyin tamamen sahte olduğu gibi bir gerçek göstermişti bize yapım. Bundan dolayı Rick and Morty'nin 6. sezonun 2. bölümünde ise Roy'a tekrardan el atmışlar ve ona özel bir bölüm yapmışlar. Yani düşünebiliyor musunuz dostlarım? Bütün hayatınız tamamen bir yalan, bütün hayatınız tamamen bir kurgu ve Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Aman tanrım, bu nasıl hard mode'da oynanılan bir oyun. İlk olarak bir grup genç kendi kendine takıldıkları esnada başka bir genç yanlarına geliyor ve Büyük Baba'dan bahsediyor. Ardından gençler beraber Büyük Baba'yı izlemeye gittikleri sırada fark ediyorlar ki o Büyük Baba çok tanıdık bir sesle bizim Rick'miş. Torunun olduğumu söylemiştin. Herkes öyle diyorum. Benim dışımda bu dünyadaki herkes torunum. İsminiz Morty. Rick onlara hepsinin Morty olduğunu, hepsinin onların aslında bir zihne ait olduklarını ve kendisinin onların büyük babası olduğunu ve onun başka bir dünyadan geldiğini, bu dünyanın ise bir bilgisayar oyunu olduğunu söylüyor. Yani büyük ihtimalle biri bana bunu söyleseydi harbi çok ağır bir şekilde taşak geçerdim onunla, ama meğerse işte bazen en taşak geçilesi konular bile gerçekmiş, yani o kadar da dalga geçmemek lazımmış. Ardından Büyük Baba Rick bütün her şeyi anlatıyor. Meğerse koskocaman dünyanın içerisine sıkışmasının tek sebebi Roy'un aslında orada oynanılabilir tek karakter olmasıymış ve çevredeki bütün herkesin Morty'nin zihninin birer parçası olmasıymış. Çünkü bunun sebebi Atari oyunu salonunu teröristlerin basması ve teröristler bastıktan sonra da dostumuz Rick akıl isteyen Summer'a diyor ki Zor Ölüm filmindeki gibi. Yani Zor Ölüm filminin ne alaka olduğunu ya da bu senaryoya nasıl dahil edildiğini ya da bu bölüme neden dahil edildiğini bilmiyorum ama gerçekten trajikomik bir olay. Sonra dostumuz Rick çevresine bir sürü insanı toplayıp bu insanların hepsinin Morty olduğunu söyleyip ve bütün Morty'leri bir arada ve zorlukları yenmeye çalışarak tutması beni canı gönülden derinden etkiledi. Neden dostlarım? Çünkü pek çok ülkemizde, pek çok dünyamızda olan insanların çoğu pek çok inanışa ve pek çok mezhebe mensup olmalarından dolayı pek çok insanı pek çok şekilde kandırıyorlar. Yani alt metne bakacak olursanız pek çok kişi bin bir vaatle veya bin bir yalanla insanları çok defa kandırıp çoğu insanı kendi emelleri için kullanıyor. Yani bunu dünyanın pek çok yerinde rastlamak mümkün. Ardından gençlerden biri bu kuruluşa mensup olduğunu ve artık bu kuruluşta yaşayacağını ailesine söylediği zaman ailesinin büyük tepkisini görüyor. Dünyanın pek çok yerinde pek çok insanlar aynı şekilde kendi inanışlarını, kendi düşüncelerini, kendi ideolojilerini, kendi çocuklarına aşılamak istedikleri için kendi çocukları buna karşı geldikleri zaman çok ağır tepkilerle karşılaşıyorlar. O apayrı bir konu ama ve lakin tabii en sonunda buna dayanamayan kız evden ayrılıyor ve kendi inançlarının, kendi düşüncelerinin ve kendi hayallerinin peşinden gidiyor. Ardından tekrardan oyun salonuna dönüyoruz. Ne kadar akılsız veya ne kadar manyak veya ne kadar mantığa yatar bir durum bilmiyorum ama nedense teröristler banka, mücevherci ya da o kadar yer varken oyun salonunu soymaya gelmişler. Ardından minik Morty tarikatımız beraber müzik yaptıkları sırada her yeri birden polisler ve SWAT ekipleri sararak çevreyi ablukaya alıyorlar. Ardından bir askerin silah doğrultması sonrasında bizim Martha Morty olduğunu hatırlayıp orada direktmen askerle hüzünlü bir konuşmaya girdikten sonra kameralar önünde askeri tarikata katılması için ikna ediyor ve o sırada Rick baya bir şaşırıyor. Alkıştık. Neden hep böyle oluyor? Değil mi ama? Ah tanrım, ah tanrım. Buraya gel. Ah tanrım, buraya gel.
Ve adının Marta olması bir yanda dursun, neye gönderme olduğunu da eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Hatırlarsanız Batman ve Superman kavga ettikleri sırada git onu kurtar çünkü benim de annemin adı Marta demişti. Yani Marta aynı zamanda DC evrenindeki Superman ve Batman'e de yazarların yaptığı mini minnak bir gönderme. Marta'yı öldürmesine izin veriyorsun. Ardından oyun salonunda Summer teröristlerle beraber mücadele ederken bir teröristi alaşağı ediyor ve ondan sonra teröristlerin lideriyle zor ölüm hakkında biraz muhabbete giriyorlar. Oh, telsiz olayı zor ölüm. İzlemesen de bunu bilirsin. Sürtük. Yoksa bu bir zor ölüm. İş arkadaşın Frank'in zor ölüm yapmadığı kesin. Yani sizde kısacası Zor Ölüm filminden bahsetmem gerekirse Zor Ölüm 1988 yılında ABD yapımı gerilim aksiyon filmidir. Ve bu yapım o kadar enteresan bir yapım ki her bir dakikada sürekli zor ölümden bahsediyor. Yani teröristler ve Summer arasında enteresan bir zor ölüm tartışması var. Zor ölümde bu olmuştu, zor ölümde şu olmuştu diye. Yani bana göre soracak olursanız bence bütün senaristler oturup Zor Ölüm izledikten sonra neden zor ölümü de kalkıp yapımın içine dahil etmiyoruz ki? Sonuçta herkesin sevdiği ve herkesin beğendiği nostaljik bir film diye düşünmüşlerdir kesin ki katmışlar. Şahsen aynı şeyi Jurassic World için de isterdim ya da ne bileyim Karayip Korsanları için. Daha hoşuma giderdi. Ardından dostumuz Roy bütün dünyanın Morty olduğunu herkese ikna ettikten sonra herkes arasında büyük bir barış hüküm sürmüş ve hiç kimse artık dil, ırk, mezhep ayıretmeden herkes birbirini kucaklayıp tamamen bir dünya barışı olmuştu. Sonra dostumuz Rick aynı zamanda Roy'u yönettiği için Roy ile birlikte koskocaman bir üs inşa etmiş ve Marta'yı da yanına alaraktan bütün müritleriyle beraber kocaman gemiler inşa etmiş ve bu gemilerle birlikte uzaya gideceğini, tabii ki de oyunun haritasını geçeceklerini ve o haritaya geçmelerinin sonucunda başka bir yere varacaklarını, bu sayede oyunun kendini resetleyeceğini ve resetlemeden sonra da oyun Morty'nin bütün benliklerini dışarıya atacak ve bu sayede Morty kendisi olabilecekti. Sonra Marta öğreniyor ki aslında bizim Rick orada onun babasını da getirmiş ve babasının koalisyona katılması için ikna etmiş ve bu sayede Marta daha çabuk işlerine yoğunlaşabilecek ve daha çok müridi kendi tarafına katabilecekti. Sonra bizimkiler başkanla konuşmaya gidiyorlar ve başkanla konuşmaya gittikleri sırada aslında başkanın her şeyden haberdar olduğunu, tamamen her şeyi bildiğini ve Morty'nin bir parçası olduğunu bildiğini ama dışarıya çıktığı zaman tekrar 14 yaşında işsiz, güçsüz ve hiçbir şeye yaramayan bir çocuk olmak istemediğini, burada başkan olduğunu ve burada çok daha rahat olduğunu söylüyor. Yani burada anlıyoruz ki Marta gibi Morty'nin birbirini birleştiren ve açık sözlü ve iyi kalpli pek çok parçası olduğu gibi Morty'nin içerisinde kötülüğe meyilli, açgözlü ve hırslı bir parçası da var. Yani karakteri on binlerce kişiye dağılmış olabilir ama ve lakin her iyi şeyin içerisinde bir o kadar da kötü bir şey vardır. Tek farkı bizim hangisini seçtiğimizdir dostlarım. Sonra anlıyoruz ki meğerse %8'lik bir kısım varmış Morty'nin bilinci ve bu başkan eğer o %8'lik kısmı hadi gidelim derse tamamen Morty'yi kurtarabileceklermiş ve başkan orada Marta'ya çok akıllıca bir şey söylüyor. Diyor ki Rick bizi hiç sevdiğini söylemedi. Rick yıllar boyunca sadece kendi düşündü, bizi de kendi çıkarları için kullandı, sen neden güveniyorsun diyor. Ardından bütün uluslar toplanmış ve konuştur vaziyetteyken ve ikinci bir defa Rick Zack Snyder'dan, yani hatırlarsanız pek çok güzel filmin yapımcısı olan o adamdan bahsederken Hem her şeyin %8'i harcanabilir. Pizzanınki kenardır. Snyder kurgusununki de Batman'in rüyası. aynı zamanda da Batman'den de bahsediyor. Ve arkadaki bayraklara çok dikkatlice bakacak olursanız en arka tarafta Türk bayrağını da göreceksiniz dostlarım. As bayrakları, bu nasıl bir ihtişam. Belki yeşil de renkte olsa ama yine de orada duruyor. Bizim bayrağımız. Eğer bayrağın neden orijinal renkte olmadığını merak ediyorsanız dostlarım, bildiğiniz gibi Müslüman ülkeleri çoğu bayrakları yeşildir. Ondan mütevellit bir Müslüman ülkesi olduğunu belirtmek için yeşil rengi kullanmışlar. Ardından Marta oradaki Rick'e diyor ki bizi sevdiğini söyle, eğer sevmiyorsan diyor biz seninle gelmeyeceğiz. Rick öyle durup Marta'ya bakarken bütün liderler birden bağırıyor. Diyor ki sözde bizi toplayan Rick, sözde bizi bir araya getiren Rick bizi sevmiyor diyor ve herkes bir arada bağırmaya
bağırmaya başlıyor. Kutsal savaşta, kutsal savaş falan diye. Sonradan görüyoruz ki aradan yıllar geçmiş ve Martha ve Rick beraber düşman kesilmeye ve birbirlerini öldürmek için ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Tabii oyun içerisinde geçen yıllar dışarıda birkaç saniye hatta birkaç saliseye bedel dostlarım. Bu da bana şu düşünceyi düşündürtüyor. Acaba dostlarım bizim şu an içinde bulunduğumuz evren, acaba bizim şu an içinde bulunduğumuz hayat veya acaba benim şu an seslendirdiğim bu video bize bir işaret mi? Acaba bizler tamamen sanal bir dünyada yaşıyor, sanal bir şekilde konuşuyor ve aslında hepimiz gerçek ve var olmuş kişileriz ama ve lakin içinde yaşadığımız dünya sanal ve bu sanal dünyadan hiçbir zaman çıkamayıp bir sonsuz döngüye mahkum olup ve bu şekilde devam mı edeceğiz? Yani bunu düşündükçe tüylerim diken diken oluyor dostlarım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ardından dostumuz Martha ile savaşan Rick tabii ki de Martha'yı sevdiğini yıllar sonra söylüyor. Bunu Morty olduğu için ama ve lakin Martha diyor ki her şey için çok fazla geç. Ardından dostlarımız oyun içerisinde sıkışmışken dışarıda dünya tabi devam ediyor. O sırada hepimizin de hatırlayacağı gibi Zor Ölüm'den bir sahne var ki o da bütün kötü şeylerin bir arada yaşandığı sahnede güzel bir opera müziğinin girmesiydi. O sahneyi eminim ki hepiniz izlemişsinizdir dostlarım. Ve buna da gönderme olmasıyla birlikte burada da teröristlerden bir tanesi elinde kocaman bir teyple o sahne, o müziğin ve o dakikanın opera müziğini çalarak çok eşsiz ve çok güzel bir an yaşatıyor bizlere. Çok fazla. Bu çok fazla. Üzgünüm. Sonracığıma teröristlerin başı öğreniyor ki Rick ve Morty aslında Summer'ın yakınlığıymış ve onlara silah doğrultarak Summer'a tehditler yağdırıyor. Diyor ki eğer bir an önce gelmezsen bu ikisini öldüreceğim. Tabii ki de dostumuz Summer geliyor. Ama burada çok güzel bir yine gönderme var ki teröristlerin başı diyor ki arkanda eminim bir silah yoktur. Çünkü sen Zor Ölüm'ü izlemediğin için son sahnede elinde silah da yoktur diyor. Yani eğer yazarlar beni duyuyorsa burada onlara şunu söylemek istiyorum. Evet dostlarım, evet canlarım ve evet sevgili yazarlarım. Zor Ölüm filmine bayılıyorsunuz. Bunu biliyorum yani. Sonracığıma görüyoruz ki sanal evrende yıllar geçmiş, bizim Martha yaşlanmış, bir çocuk sahibi olmuş ve bu çocuk da aynı onunla babasına geçen diyalog gibi onunla da aynı diyalogları geçirip kızın onu anlamaması bir yanda dursun, kızının dik kafalığı bir yanda dursun ve Martha'nın yaşlılığı başka bir yanda dursun. Her şey ona zor geliyor ve ardından babasının hastanede olduğunu, ölmek üzere olduğunu öğreniyor. Babası ona diyor, ben diyor yaşlandım, ben ölmek üzereyim ve ben tekrardan 14 yaşında bir çocuk olmak istiyorum. O yüzden direktmen Rick'le beraber git ve eski bedenimize, eski halimize geri dönelim. Yani şahsen pek çok yaşlıya sorduğum zaman en azından kendi deneyimlerim için söylüyorum. Pek çok yaşta artık daha genç, daha diri ve daha iyi olmak için ve hayatlarının daha iyi ve daha sağlıklı olmaları için resmen milyon dolarlık servetler harcıyorlar. O yüzden dostlarım ve canlarım bence gençliğinizin, bence hayatınızın ve bence kalan zamanınızın kıymetini bilin ve Rick and Morty izleyip bu videoyu beğenin. Tabii en sonunda Martha ve Rick anlaştıkları sırada bizim gerçek evrene dönüyoruz ve o evrende tabii ki de teröristler teslim olmuş Summer'a silah doğrultuyorlar. O sırada yine Zor Ölüm göndermeleri herkesin ağzından geçerken dostlarımız meta evrenden uyanıp gerçek evrenlerine dönüp o sırada da Summer'ı kurtarıyorlar. Yani 10 numara 5 yıldız üstü bir senaryo olmasa da 10 numara 5 yıldız bir hikaye olduğunu ve hikayenin akışında en ufak bir eksime olmadığını, tam tersine tadından yiyilmeyecek bir bölüm olduğunu söyleyebilirim sizlere. Her iki bölümün sonundaki teröristlerden bir tanesinin gelip Summer'ın ona farkındalık kazandırdığını söyleyip ondan sonra teröristlerin başını yiyip bir canavara dönüşüp uçup gitmesi gerçekten en trajikomik olaylardan bir tanesiydi. Yani dostlarım ve canlarım gerçekten 10 numara 5 yıldız bir bölümdü. Bunu tekrardan söylüyorum size. Bu bölümün içerisinde çok fazla Zor Ölüm göndermesi olduğunun ben de farkındayım. Ama Rick and Morty evrenini hepimiz seviyoruz ve ne zaman gönderme yapsalar da bu göndermeleri benimseyip yine bağrımıza basıyoruz. Benim için 10 numara 5 yıldız bir bölümdü. Ben direktmen kendi düşüncelerimi, kendi görüşlerimi ve izlediğim her saniye beynimden zihnimden akanları sizle paylaştığım yepyeni bir video
video yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Keza dostlarım, kanalımız sadece Rick ve Morty'den oluşmuyor. Daha pek çok seri, daha pek çok bölüm, daha pek çok dizi hakkında videolar yapmayı, pek çok düşüncelerimi sizinle paylaşmayı, pek çok düşüncelerinizi de kendime katmayı planlıyorum. O yüzden dostlarım, nacizane sizden ricam sadece Rick and Morty kanalı olarak kalmayalım. Pek çok şeyi beğenelim, pek çok şeyi beraber düşüncelerimizi dile getirelim ki daha büyük, daha güzel, daha samimi, daha sıcak bir ortam yaratalım. O yüzden eminim ki siz pek çok Rick and Morty videosu haricinde diğer videoları da beğenir ve desteklersiniz. O yüzden dostlarım ve canlarım, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım canı gönülden kendinize çok çok iyi bakarsanız. Bir sonraki gün ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.